YouTube Çanda Kurdan kanalının kıymetli takipçilerine merhaba. Başlamadan önce, sizden kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Bu videomuzun konusu, Kürtlerin kökeni ve tarih sahnesine çıkışı. Hazırsanız başlayalım. Kürtlerin kökeni ve tarih sahnesine çıkışı. Günümüz Kürt coğrafyasından geçmişte Sümer ve daha sonra Akkad ve Asur yazıtlarında Hurri, Guti, Kassi, Lulubi ve Subaru gibi Kafkas ve Aryan kültür karışımlı kavimlerden bahsedilir. Bu bahis M.Ö. 2200 yıllarından başlar. Sümer hanedanlık sonrası bu Kafkas kabilelerin 3. Ur, yani Guti, sülalesi döneminde, Sümer hanedanlığına egemenlikleri, Sümerler ile karışımı yaşanır. Bölgesel egemenliği bu Hurri soylu, Kassit, Lulubi, Subaru ve Doğu Aryan kökenli Mitannili halklar, Zakroslarda ve Yukarı Mezopotamya'da yerel yapılara karşı birlikte hareket ederler. Milattan önce 1720'de yine bölgedeki eski Hurri soylu kabileler, bölgeye daha sonradan yeni gelen Hurri soylu, Kassit, Lulubi, Subaru ve Doğu Aryan kökenli Mitannili kabileler ile birlikte hareket ettikleri gözlenir. Milattan önce 2000 yıllarının ortalarına gelindiğinde, Hurrilerin Ön Asya'da yayılmış oldukları her yerde Mitannilerde görülmektedir. Yeni gelen bu halkların daha sonra bölgedeki Zuvatna, Mitanni devleti Sofene, Muşki ve Urartu devleti ile anıldıklarını görürüz. Bölgenin Hurrileri denetimlerini alan Mitannilerin Alala, Tel Açana ve Nuzi'de, yani Kerkük, Yorgantepe'de, Kral Saussattar'ın mührü bulunduğundan, Mitanni devletinin toprakları doğuda Arappa'dan, yani Kerkük'ten, batıda Kilikya bölgesine kadar uzanırdı. Güneyde Filistin'deki Doğu Aryan Mitanniler, Mısır yönetiminde kalmıştı. Kadeş'in kuzeyi Mitannilerin denetimindeydi. Mitannilerin batıdaki egemenlikleri Mersin'e uzanıyordu. Kuzeydeki egemenlikleri Hitit topraklarını, Malatya ve Harput bölgelerinde Muşki ve Sofene topraklarına kadar uzanmıştı. Dönem kraliyet yazışmalarından anlaşılacağı üzere, Mitanniler, Muşki'yi vassal devlet yapmışlardı. Kral Saussattar'ın kurduğu Vaşukani, şehri başkentleriydi. Vaşukani, tahmini olarak günümüz Resuleyn oluyor. Mitanniler en güçlü dönemlerinde güneyde Asur'u da vassal konuma sokmuş, Ninive'ye hakim olmuşlardı. Yeni halkların birlikteliklerini bu halkların dini alandaki ortaklıkları olduğu iddiasını dönem araştırmacıları ileri sürmüştür. Yersiz değildir bu yorumlar. Kafkas olmalarına rağmen Hurri, Kassit ve Subaru kabilelerinin birlikte oldukları Doğu Aryan Mitannilerin Hint, Aryan dini inançlarını benimsenmiş oldukları da görülmüştür. Anlaşılan bu dini ortaklık Hurrili ve Mitannili topluluklar için birlikte olmayı sağlayan unsurdu. Tersinden bölgenin geçmiş egemen Sami kavimlerin baskılarına karşı Kafkas, Doğu Aryan halkların siyasal dayanışması da olabilir. Bu bileşimde özellikle Mitannili Maryanlıların, üstün kültürel özellikleri ve seçkin kastsal duruşları bizce önemsenilmesi gerekirdi. Hala bu birliktelik aydınlatılması gereken bir konudur. Mitanniler, Doğu Aryan kültürlü bir kavimdi. Eski Aryaca diline sahiptiler. Kimileri onların dilini, Sanskritçe olarak tanımlamış olsa da, bu tespit önemsenmemelidir. Zaten eski Aryaca dili Sanskritçeyi dışlamaz. Mecusilerin kutsal kitabı Avesta dilinde her ikisi de iç içedir. Eski Aryaca ve Sanskritçe dilleri günümüz bölge Kürtçe ve Farsça dillerinin ata dilidir. Mitannilerin medeniyetlerine dair başkaca özellikleri vardı. Hurrilerin sayısal olarak çoğunlukta, Mitannilerin azınlıkta olduğu coğrafyada, Mittanili Maryanlılar elit kimlikleri nedeniyle iktidarlara gelmişlerdi. Onlar bölge halklarının yaşadığı zamana kadar görmediği ileri bir uygarlığı temsil ediyorlardı. Kral isimlerinden ve tanrı adlarından Aryan kültürlü oldukları kabul edilen Mitannilerin, at yetiştiricilikleri, iki tekerlekli savaş arabaları, çömleklerde kullandıkları motif ve teknikleri ve halı dokumacılıkları bölgede ilk defa görülen teknik üstünlükleriydi. Özellikle atlı arabalar eğitimi üzerine Kakkule adlı at eğitmenin Hitit sarayında bulunan, Atlı Araba Eğitim kitabı, Mitannileri oldukça yüceltmişti. Onların ürettiği semboller, kanatlı aslan, yıldız ve insan başlı güneş kursları, Mitanni kralı Sauşatar'ın mühründe yer alan kanışık varlıklar, kanatları kalkık güneş kursları ve demonlar, yani putlar, bu figürlerinin yer aldığı işlemelerin büyük bir kısmı bölge için armasal yeniliklerdi.
Bu buluntuların çoğu Fransa'daki Louvre Müzesi'nde bulunmaktadır. Güneş kurslarını ve diğer amblemleri Ön Asya'ya ilk onlar taşımıştı. Mitannilere bu üstünlükleri nedeniyle bölge halklarınca Maryanno, yani doğuştan özgür kişilik, statüsü verilmişti. Maryanno terimi Alalah ve Ugarit metinlerinde de geçer. Burada, bir kölenin serbest bırakılması durumunda kavuştuğu statüyü anlatmak için kullanıldığı görülür. Örneğin Alalah metinlerinde kralın bir kabiyayı özgürlüğüne kavuşturması için, onu Alalah'ın, Maryanno çocukları gibi yaptı, şeklinde bir ifade kullanılır. Maryanno'nun doğuştan özgür olan kişileri tanımlamak için kullanıldığı görülmektedir. Mitanniler tanrı isimleri Vedik Hindi inancının tanrı isimleriyle aynıydı. Aynı zamanda Mitanniler oldukça dindar bir topluluk olarak kabul edildiler. Onlar yerleştikleri her yerde tapınaklar kurdular. Zaten kanatlı güneş kursu, diğer amblemler Vedik Hindi inancı tanrılarını ifade ediyordu. Mithra, Indra, Nasatya, Varuna ve benzeri. Aryan tanrılar panteonu üzerine, tanrıların yemin tanığı olduğu antlaşmalar ilk onlar tarafından bölgeye taşınmış bir devlet geleneği olmuştu. Sosyal yaşamda Mitanni kültürel entelektüel farkı ve bu dini kastsal, Maryanno, Mitranamuva, görünüm sonucu onları her yerde dokunulmazlar konumuna yükseltmişti. Zamanla bu üstün kültürel özellikleri nedeniyle bölgede kısa zamanda devletlerini kurarlar ve zayıf bulundukları ülkelerde saray çevresinde daha sonra kraliyet ailelerinde ve ruhban, tapınakbaşı, din adamı olarak yer aldıkları görülür. Nitekim bir Mitannili rahibin kızı olan Hitit kralı 3. Tuşratta'nın hanımı Pecuhapa, yaşanan dönemde At adı ile biten isim modası Mitannili kadınlarda olduğu görülüyordu. Pecuhapa, anlamı, Kürtçe, iki ayaklı at demektir. Aryaca, Hapa, Sanskritçe, Apa, demektir. Mitannili bir rahibin kızı olan Hitit kraliçesi Pecuhapa, Mısır ile yapılan Kadeş Savaşı ile başlayan 17 yıllık savaşı sona erdiren barış antlaşmasını kendi mührü ile imzalayan kişi konumuna yükselmiştir. Pecuhapa'nın Amarna kayıtlarında bulunan Mısır Firavunu II. Ramses ve eşleri ile yaptığı mektuplaşmaları dikkate şayandır. Bölgede yarattığı başarılı ve üstün kadın imajı bölge kraliyet ailelerini Mitannili bir gelin almak için sıraya sokmuştur. Mitanni soylu dönemin güçlü devletleri Kassit, Kardunya, Mitanni, Kizzuvatna devletlerinden Mitanni Maryanlı soylu gelinler almak kraliyet aileleri için olmazsa olmaz bir aselet mertebesi olmuştu. Mitannili ilk gelini kapmak Mısırlı firavunlara nasip olur. Bu nedenle Pecuhapa ile bölgede başlayan Doğu Aryan soylu Kleopatra, Semiramis adları ile tanınan devlet kadını kraliçeleri geleneği dikkatle takip edilmelidir. Ön Asya'daki bu kültürel yenilikler Doğu Aryan halk Mitannilere aittir. Bu toplulukların medeniyet başarıları dinde, kaynağı Avesta'da, tanrı adları, şahıs adları, inanç metinleri ve ayinlerde, üretimde, bahçecilik ve at yetiştirme kültüründe görülüyor. Diğer yandan ilk Doğu Aryan dil yazmaları Mitanniler ile bölgede tespit edilir. Mitannice bölgede diğer diller ile etkileşimleri yaşadığını yine Mitannili kralların mektuplarında görürüz. Akkadça olarak yazılan mektuplarda bu dilin karşılığı olmayan kelimeler Hurrice ve Mitannice yazılmış görülür. Ayrıca çok net olarak Mitannili Kikkuli'nin, At Eğitim Kitabı, Aryaca, Mitannice dilinde kelimelere sahiptir. Bazı araştırmacılara göre Mitanniler bölgede nüfus olarak azınlıktaydılar. Bu duruma rağmen kendi dillerini ve yazılarını korumuşlardı. Milattan önce 13. yüzyıl sonu Mitannilere dair veriler kaybolur. Bölgede oluşan Asur egemenliği bu durumun asıl nedenidir. Anlaşılan Mitanniler Asur devletinin egemenliğinin gölgesinde kalmışlardır. Nitekim Kommagene döneminde Mitanni kültürünün milattan önce 1. yüzyılda dahi yaşadığı Nemrut tapınağında ve bölgenin Doğu Aryan dini kültlerinde, tapınaklarında ortaya çıkar. Bu kültürel yapılar bölgenin yeni Batı Aryan kültürlü efendileri tarafından dahi benimsenir. Fırat bölgesinde bunlar yaşanırken doğuda Zakroslarda durum farklı değildir. Bölgeye yerleştirilen ve göç ile gelen Medler, Magiler, Mitannilere benzer kültürleri ile kendilerini gösterirler. Onların varlıklarını yine Asurlu kralların askeri kumpanyalarından öğreniriz. Orada da Aryanca ve Sanskritçenin uzantısı olan eserler yine Doğu Aryan halklarca üretilmiştir. Danimarkalı bilim adamı Frederik Münter, Versuch über die Kiefermigen Schriften zu Persepolis,
adlı çalışması ile, Behistun yazıtları ile ilgili buluşları sonrası bunu bilimsel bağlılığı dil alanında doğrular. Eski Pers kralı yazıtlarının Akaimenit hanedanına ait olduklarını ve bu nedenle dillerinin de Zerdüştlerin kutsal kitabı olan Avesta'nın diline akraba olması gerektiğini tasdik etmiştir. Son yapılan tanımlama tarihini dikkate alırsak Mitannili Aryan kavimlerin bölgede yayılışları günümüz Kürdistan coğrafyasını hemen tanımlamaktadır. Demek ki Kürdistan Mezopotamya tarihi verilerine göre M.Ö. 1650 yıllarından itibaren kültürel bir Doğu Aryan coğrafyası olarak şekil kazanmaya başlamıştır. Üstelik bu Doğu Aryan coğrafya Kilikya'da Batı Aryan soylu Luviler ve Kapadokya'da Hititler ile kaynaşmıştır. İlk kurucularının, Kafkasik, kökenli Hurrili kabileler ile Doğu Aryan kökenli Mitanniler kurdukları devletlerde kültürel olarak farklı kavimler ve aşiretler topluluklarını, konfederal bir devlet biçimi altında örgütlemiş görünüyorlardı. Hurrilerin ve Mitannilerin dinlerinin ve dillerinin Kafkas ve Aryan karışımlı görünümü bölgenin daha sonra yerleşiği olacak olan Batılı ve Doğulu Aryan kavimler ile ortaklığı ve yakınlığı da bu neden ile oluştuğu sanılıyor. Milattan önce 1200'lerde Ön Asya'nın batısında yerleşik olan Batılı Aryan halklar, Hititler ve Luviler, Ege göçleri ile Balkanlardan ve deniz yoluyla gelen halklar olan Luviler, Frigler ve Ermeniler bölge halkları ile karışırlar. Yeni yerleşimciler bölgede kendi egemenliklerini kurmaya başlarlar. Hitit devletini ortadan kaldırırlar. Ege halkları istilası döneminde yıpranan ve iyice zayıflayan Mitanni devletini de, Kral 1. Taygılet-Pileser öncülüğünde Asurlular ortadan kaldırır. Asur kralı Taygılet-Pileser'in M.Ö. 1114 ila 1076 eski Mitanni topraklarını her yerde işgal eder. Bu topraklar arasında kalan Van Dağları'nın güney çevresindeki bölgelere yaptığı seferde fetih ettiği bölgelerin halkı arasında ya Kutu, Kurti veya Kurti adından bahseder. Bahsi geçen halk günümüzde, Kurdistane Kur, yani Derin Kürdistan, diye bahsettiğimiz bölgenin halkıdır. Günümüz Kürdistan coğrafyasında bu bölge, Botan, Şırnak, Hizan, Hakkari, Aveşin, Ravandus, Gever, Mirgever, Tirgever daha güneydoğuda Hemedan'a uzanan bölgeleri içine alır. Asur kralının tanımladığı, Kutu, Kurti, halk adı günümüzde kullandığımız Kürt milletinin adı olmuştur. Yani yazılı tarihte ilk defa, Kürt adı, Kurti, şeklinde kullanılmıştır. Söz konusu kayıtlarda Kurti, Kirtilerin yaşadığı bölge Asur kayıtlarında da, Azu Dağı olarak verilmektedir. Bu Azu Dağı adlı bölge, günümüzde Bitlis'e bağlı bir kasaba olan ve günümüzde, Hizan diye de adı kullanılan bölgenin ta kendisidir. Aynı adlandırma adı geçen kabile Bitlisli Şeref Han tarafından milattan sonra 1597'de yazılmış, Şerefname adlı tarihi eserde de adı geçen, Hizan Kürtleri ile aynı kabile olduğu ileri sürülmüştür. Anlaşılan, Hizam Kurtileri için kullanılan Asurice, Kutu, Kurti tanımı, Asur'dan bugüne evrim geçirerek, Yunan, Roma metinlerinde, Kirti, Farsçada, Kurti, Ermenice'de, Kardu, Kordo, Arapçada, Ekrat, Grekçe'de, Karduk, sonraki yakın çağda Türkler tarafından ise, Kürt oldu. Kirti, izleniminin yanı sıra Doğu Aryan, Karduk görünümü ile Kürt tanımına açıklık getirilmiştir. Mitannili Doğu Aryan topluluğa daha sonra M.Ö. 11 yüzyıl sonrası, Urartu, Asurca, Uryatri ve Med döneminde aynı bölgede yeni Doğu Aryan kültürlü kavimler karışacaktır. Bu karışım da ilginç gelişir. Önceleri insan emeğine ihtiyaç duyan bölgenin Sami kökenli güçlü devleti Asur doğuya İran üzerinden Horasan ve Baktira'ya uzanan kumpanyalar ile askeri seferler düzenler. Benzer askeri kumpanyaları aynı dönemin güçlü bölge devleti Urartu'da yapmıştır. Bu iki devlet askeri kumpanyalarda ele geçirdikleri Doğu Aryan toplulukları önceleri esir ve köle olarak günümüz Bahtinan, yani modern Güney Kürdistan, Amed, Botan ve Biyan, yani Van bölgesine yerleştirirler. Zamanla bölgenin yerleşiği haline gelen bu Aryan topluluklara daha sonraki yüzyıllarda yine Baktira ve Horasan bölgesinden kendiliğinden göçler ile yeni Doğu Aryan Med, İskit, Soğdiyan ve Pers halkları katılır. Bu sıra Ön Asya'da İran'ın batısında alanlar, Urartu, Elamlar ve Asur bölge devletleri karma bir kültürel yapıya sahiptiler. Bu karmaşık kültürlü medeniyetlere M.Ö. 800'lerde saldıran Doğu Aryan Saka,
İskit ve Med kavimlerinin bölgeye dalgalar halinde gelen göç ve istilalarıydı. Önceleri Medlerin son durağı, Asuri kayıtlarında sürekli Doğu seferlerinde geçen Medya, Mada ve Mannai denilen günümüz Doğu Kürdistan, Azerbaycan ve Batı İran toprakları coğrafyası iken sonra Urartu topraklarına daha sonra güneybatıda Geç Hitit ve Mitanni toprakları olur. Genelde Hurrilerin ve Mitannilerin yaşadığı coğrafyada ise, daha çok Kafkasya, İran ve Zakroslar üzerinden gelen yeni göç ve istilalar ile Saka, İskit daha sonra Med ve Pers kabileleri ile karışılır. Ön Asya, Anatolia, Yukarı Mezopotamya ve İran bu istilalar sonucu tamamıyla Aryanlaşır. Bölgede güçlenen Medler, Asur devletini yıkarak egemenliklerini kısa zamanda inşa ederler. Özellikle günümüz Kürdistan coğrafyasında oluşan Med İmparatorluğu, bölgedeki 150 yıllık egemenlik döneminde Doğu Aryan kültürel kimliğini daha çok Med halkının yaşadığı yerlerde baskın kılmıştır. Bölgenin dini ve kültürel alanda Mitanniler ile başlayan Hint bağlantısı Med, Pers ve diğer Doğu Aryan topluluklar vasıtası ile devam etmiş olur. Hint kökenli bu dini kültür her yeni gelen din gibi bölgede kendini tabii ki reforme etmiştir. Batıda Mitannili rahipler, Doğuda Medli, Magi rahipleri vasıtası ile bütün Ön Asya'da yaşatılan bu Hint görünümlü din Doğu Aryan kültürlü toplulukların aynı zamanda bölgede yeni bir dilsel sosyal yapıyı ortaya çıkarmıştır. Medlerin baskın Aryan kültürü ile bütünleşen ve şekillenen bölge halkları kültürleri, Kürt kavmi kültürel kimliğini ortaya çıkarmış ve şekillendirmiştir. Nitekim zamanla aynı coğrafyada yaşamış bu kavimler ortak kültürlerini yaratmışlar ve dini ve siyasi birlikler oluşturmuşlardı. Kürdistan coğrafyası M.Ö. 6. yüzyılda bölgenin Doğu Aryan kültür karışımlı eski Kafkasik halkları, Hurri, Guti, Subaru, Kassi vesaire ile Doğu Aryan soylu Mitanni, Med ve Saka, İskit kabile ve kavimler ile oluşan karışımla ortaya çıkan yeni siyasal ve kültürel sosyal yapılara ve gruplara şahit olmuştu. Milattan önce 7. yüzyıl sonrası bölgede Doğu Aryan kültürel kimlik baskın bir kimlik haline geldi. Bu yapılardan milattan önce 4. yüzyılda Yukarı Dicle Bohtan mıntıkasında oluşan Karduk olarak adı geçen küçük krallık, tarihçilerce Kürt kavmi oluşumunun nüvesi olarak kabul edilir. Yunanlı yazar, askeri komutan Kesenefon'un Anabasis, yani 10.000'lerin dönüşü, adlı eserinde de ismi geçen Karduklular, M.Ö. 401'de ilk defa yer almıştır. Çünkü bu Karduk tanımı, bölge halklarının yazılı tarihinde telaffuz olarak farklılıklar taşısa da isim olarak hep aynı kalmış, belirli bir kavmi, kültürü, toprağı ve siyasi yaşamsal devamlılığı olan söylencelere ve olaylara sahip olmuştur. Daha sonra Kardu adı ile ifade edilen Kurd, Kürt kavmi adı, günümüz Kürdistan coğrafyasında yaşayan Doğu Aryan kültürlü insanların genel ismi olmuştur. Kürt kavminin oluşumuna dair tarihçiler arasında farklılıklar bulunmasına rağmen, Karduk kategorisinde buluşan tarihçiler yerinde tespitte bulunmuşlardır. Kürt kavmi oluşumu günümüz Kürdistan coğrafyasında daha önce yer almış yerel kültürler ile bir ucu doğuda olan Aryan kültürlü halkların üzerinde kimliğini edinmiştir. Bu süreç değişim ve gelişimini tarih içinde sürekli devam ettirmiştir. Pers ve Selefkoslar döneminde bu yeni kavmi gelişim tamamlanmıştır. Kürt kültürü incelendiğinde, Doğu Aryan kültürün baskın olduğu görülür. Batı Aryanların da etkileri olmuştur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videodaki bilgiler, Bahoz Şavata'nın Kürtlerin Tarihi isimli kitabından derlenmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. YouTube Çanda Kurdan isimli kanalımıza katıl ve süper teşekkür bölümleri ile destek olabilirsiniz. Esen kalmanız dileğiyle. Çanda Kurdan kanalı